Merhaba arkadaşlar, kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere tavada fırın kullanmadan çok pratik bir kahvaltılık hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle şöyle unumu ölçerek yoğurma kabıma koyuyorum. 2,5 su bardağı unumu koydum. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Burada bir paket mayam var arkadaşlar. Yarısını ekleyeceğim. Şöyle elimle bölüyorum. Yarısını ekliyorum. Gördüğünüz gibi tam yarısını ekledim. Şimdi şöyle ılık su alıyorum yanıma. Azar azar ekleye hamurumu yoğuruyorum. Suyunu bir anda dökmeyelim arkadaşlar. Azar azar kıvamını ayarlaya suyunu ekleyelim. 1 su bardağı suyumun hepsini ekledim arkadaşlar. Hamur elimi boşlayana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu özlüce yoğurdum arkadaşlar. Sakız gibi. Şöyle de kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şimdi hamuru ikiye bölüyorum. Hamuru göz kararı tam ortadan ikiye bölelim. Hamurum eşit şekilde oldu arkadaşlar. Hazırladığım hamurun yarısını başka bir kaba alıyorum. Diğer kalan parçama kakao ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle 1 yemek kaşığı dolu dolu kakaoyu alıyorum. Çok az bir şey sulandırıyorum. Şimdi hamura iyice yedirelim. Kakaoyu hamuruma iyice yedirdim arkadaşlar. Şimdi onu da bu şöyle kenarına alıyorum. Şöyle bir 15-20 dakika bekletiyorum. Birazcık kabarsın. Hamurumuz çok güzel mayalanmış arkadaşlar. Şimdi hazırlamaya geçelim. Şöyle masamıza birazcık un serpiştirelim. Bezelerimizi cevizden büyük, mandalinadan küçük hazırlıyorum. Beş tane bezemi cevizden büyük, mandalinadan küçük yaptım arkadaşlar. Bir tanesinde cevizden küçük yaptım. Bir tane de kakaoludan yapacağız. İkisini birleştirip ortasına yerleştireceğiz. Şimdi sıra geldi kakaolumuzu bezelemeye. Bunu da aynı büyüklükte bezeleyelim. Kullanacağımız tavayı yağlayalım. Şimdi hamurlarımı açmaya geçiyorum. Bu şekilde açmam yeterli. İkisini birbir üstüne koyacağım. Daha sonra biraz daha açacağım. Şöyle uzun bir şekilde açtıktan sonra ters çevirelim. Şöyle ruletle ortasını keselim. Sonuna kadar kesmeyelim arkadaşlar. Şimdi elimizle yuvarlayalım.
Daha sonra şekil verip tavamızın ortasına yerleştirelim. Şimdi de diğer hamurlarımı tek tek açıyorum. Şimdi de ortadan başlayıp bu şekilde çizikleri atalım. Bunları tek tek açıyoruz. Bu şekilde hazırlayıp tavamıza yerleştirelim. Şöyle bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Yapımı çok kolay. Daha sonra ruletle şekil veriyoruz. Bunu da diğerinin yanına koyuyoruz. Hamurlarımın hepsini hazırladım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir üzerine bir bez kapatıyorum. Bir 15-20 dakika tepsi mayası yapıyorum. 15 dakika bekledik. Tepsi mayası yaptık arkadaşlar. Şimdi pişirmeye geçelim. Başka bir tavaya bolca yağ aldım arkadaşlar. Yağımın tamamen ısınmasını bekledim. Yağ tamamen ısındıktan sonra yer değiştiriyorum. Ve üzerinden gezdire gezdire döküyorum. Gördüğünüz gibi nasıl da kabardı arkadaşlar. Şimdi alt tarafı tamamen kızarana kadar bekleyelim. Çok güzel kabardı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Pofur pofur kabardı. Şimdi altı nar gibi kızarana kadar bekliyorum. Evet sevgili takipçilerim, videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni bırakıp yorum yazarsanız çok çok memnun olurum. Bir de sevdiklerinizle paylaşırsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alt tarafı nar gibi kızardı arkadaşlar. Şöyle kenarlarından da görünüyor. Şimdi tekrardan tavamı aktarıyorum. Şöyle diğer tavamıza da servis tabağını kapatalım. Yağını süzdürelim. Bu şekilde ters çeviremeyiz arkadaşlar. Yağını tamamen süzdürelim. Şimdi ters çevirelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Tekrardan yağımı üzerinden döküyorum. Diğer tarafı da nar gibi kızarana kadar bekliyorum. Diğer tarafı da kızardı arkadaşlar. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Tekrardan servis tabağını kapatıyorum. Yağımı tekrardan süzdürüyorum. Tekrardan ters çevirelim. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi üzerine bal süreceğim. Bir 5 dakika beklettim arkadaşlar. Şimdi üzerinden bal sürüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi fıstıkla süslüyorum. İsterseniz bu şekilde de servis edebilirsiniz. Kakaolu olan da damla çikolatayla süslüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi biraz uğraştırdı ama sonucu çok güzel oldu. Şöyle de içinin lezzetini sizlere bir göstereyim. Nar gibi kızardı.
Gördüğünüz gibi çok güzel de kabardı. Şöyle bir de içi nasıl pişmiş onu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel pişti arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim, bugünlük de bir tarifin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.